Prag'daki son günümüzü yaşıyoruz. Sabahın erken saatlerinde kahvaltıdan önce ilk durağımız John Lennon Duvarı olacak. Ardından güzel bir kahvaltı yapıp önceki günlerde görmediğimiz birkaç noktayı daha keşfederek Prag sokaklarında son kez dolaşıyor olacağız. Evet, Prag'da yine turistlerin uğrak noktası John Lennon Duvarı'nın oraya geldik. Erken saatte geldiğimiz için şu an burası çok kalabalık değil. Normalde öğleden sonra daha kalabalık oluyor. O yüzden böyle rahat bir şekilde duvarı çekip buradan kahvaltı yapmaya gideceğiz. Her gün çehresi değişen, adeta konuşan bir duvarın önündeyiz. 1980 yılında Beatles üyesi John Lennon suikaste uğradığında Çekoslovakyalı gençler komünist rejime tepki olarak bu duvarı onun portreleri ve şarkı sözleriyle doldurmaya başlıyor. Rejim duvarı defalarca beyaza boyatıyor ama gençler her sabah gelip burayı yeniden rengarenk hale getiriyor ve zamanla bu duvar barışın, aşkın ve her türlü baskıya karşı direnişin sembolüne dönüşüyor. Bugünse dünyanın dört bir yanından gelen insanların bıraktığı mesajlarla yaşayan, sürekli değişen, rengarenk bir anıt olarak varlığını sürdürüyor. Evet, kutsal ziyaretlerimizi tamamladık. Şimdi biraz soluklanma ve güzel bir kahvaltı vakti. Şimdi biz genelde peynirli, domatesli şeyler seçtik. Bunda keçi peyniri var, fındık var. Bir de ne vardı bunda? Kuru meyveler, evet kuru meyveler. Domatesli ve peynirli bir pizza aldık. Yine aynı şekilde domatesli, peynirli küçük bir ekmek aldık. Bakalım tatları nasıl? Bir de böyle kruvasan tarzı bir tatlı aldık. Bunun altı bayağı yoğun bir domates sosu var. Bir tadına bakayım mı? Senden önce yiyeceğim için üzgünüm. Şöyle. Bu arada keçi peynirliydi. Ben keçi peynirini çok severim. Güzel, onu beğendim. Şunun tadına bakayım. Rahat sonra yiyelim. Başarılı. Bayağı başarılı. Hemen. Seni bekletmemek adına şunu da tadına bakmak istiyorum. Tuzlu ve tatlı karışımını seviyorum. Çok değişik, güzel bir tat olmuş. Kruvasanın da tadına bakalım. Fıstıklı kruvasan. Avrupa'nın zaten kruvasanları çok meşhur. Ben şu fıstıklı tarafından almak istiyorum. Biraz sert geldi ama bakalım nasıl. Thank you.
Bunlar kruvasanda çok başarılılar. Gerçekten çok iyi. O tereyağının yoğun tadını alıyorsunuz. Yani tereyağı sevmeyen için biraz ağır olabilir. Bence çok güzel. Beğendim. Burası benim için tam not aldı. Şimdi tekrar kendimizi Prag sokaklarına bırakıyoruz. Önce eski Yahudi mahallesine, yani Josefov bölgesine giriyoruz. Tam burada modern Çek sanatçı David Cherney tarafından yapılmış olan Franz Kafka heykeli karşımıza çıkıyor. Kafka'nın içe dönük ve karmaşık dünyasını yansıtan bu eser, turistlerin sık sık durup fotoğraf çektiği noktalardan biri haline gelmiş durumda. Burada kısa bir mola verip atmosferi izliyoruz ve ardından yeniden yola koyuluyoruz. Şehrin en ilginç noktalarından biri olan iki kişinin yan yana geçmesinin bile neredeyse imkansız olduğu ve ışıkla kontrol edilen küçük dar geçide doğru ilerliyoruz. Dar geçide geldik. Ama bakım nedeniyle ne yazık ki geçidi kapatmışlar. Vinarna Çertovka olarak bilinen bu geçidin genişliği yaklaşık 50 santimetre civarında olduğu için iki kişinin aynı anda geçmesi neredeyse imkansız. Bu yüzden giriş ve çıkışlarda yaya trafik ışıkları bulunuyor ve insanlar sırayla geçiyor. Aslında burası ilk yapıldığında turistik bir yer değilmiş. Binaların arasında kalan yangın geçiş koridoru olarak kullanılıyormuş. Zamanla Prag'ın en ilginç ve en çok fotoğraf çekilen noktalarından biri haline gelmiş. Prag'da turistlerin ilgi odağı olan yerlerden biri olan Kafka heykelinin önündeyiz. Tam Quadrio AVM'nin yanında, bahçe tarafında yer almakta. Bu heykel 2014 yılında Çekli bir heykeltıraş tarafından yapılmış, 11 metre yükseklikte ve 42 adet çelik panelden oluşuyor ve bu çelik parçalar böyle dönerek, dağılarak tekrar Kafka suratını oluşturuyor. Dünya edebiyatının en etkili yazarlarından biri olan Franz Kafka, 3 Temmuz 1883 yılında Prag'da doğmuş. 1924 yılında henüz 40 yaşındayken verem nedeniyle hayatını kaybediyor. Franz Kafka'nın hayatı aslında eserleri kadar ilginç ve biraz da hüzünlü. Prag'da doğuyor, Almanca konuşan Yahudi bir ailede büyüyor ve çocukluğundan itibaren kendisini hep arada kalmış hissediyor. Ne tamamen Çek toplumuna ait hissediyor kendini, ne Alman kültürüne, ne de tam anlamıyla ait olduğu bir yere. Belki de eserlerindeki yalnızlık hissi tam olarak buradan geliyor. Kafka'nın hayatındaki en dikkat çekici şeylerden biri ise yazdıklarını kimsenin okumaması gerektiğini düşünmesi. Ölmeden önce en yakın arkadaşına bütün notlarını, hikayelerini ve taslaklarını yakmasını istediğini söylüyor. Yani bugün dünyaca ünlü olan eserlerinin aslında hiç yayınlanmamasını istiyor. Ama arkadaşı onun bu isteğini yerine getirmiyor. Tam tersine Kafka'nın yazdıklarının çok değerli olduğunu düşünüp hepsini yayımlıyor. Ve belki de edebiyat tarihinin en ilginç olaylarından biri burada yaşanıyor. Kafka yaşarken neredeyse kimse tarafından tanınmıyor. Ama öldükten sonra dünyanın en önemli yazarlarından biri haline geliyor. Charles Köprüsü'ne giderken bizi sokak lezzetleriyle dolu küçük dükkanlar karşıladı. Şehrin hareketinin arasında sıralanan bu samimi yerlerde birbirinden farklı yemekleri restoranlara göre çok daha uygun fiyatlara bulabiliyorsunuz. Biz de köprüye çıkmadan önce hem bu atmosferi hem de karşımıza çıkan lezzetleri sizler için kayda aldık.
köprüsü olan Charles Köprüsü'ne geldik. Burası 14. yüzyılda yapılmış bir köprü. Gotik tarzda yapılmış ve köprünün üzerinde de birazdan göreceğimiz heykeller var. Karşılıklı şekilde dizayn edilmiş heykeller 30 adet. Köprü eski şehirle küçük şehri birbirine bağlamakta. Köprünün uzunluğu da 516 metre. Vltava Nehri üzerinde yer alan bu tarihi köprü, yüzyıllar boyunca şehrin en önemli geçiş noktalarından biri olmuş ve bugün en çok ziyaret edilen yerlerden biri haline gelmiştir. Köprünün en dikkat çekici özelliklerinden biri, iki yanında sıralanan barok tarzındaki aziz heykelleridir. Ancak bugün gördüğümüz heykellerin büyük bölümü orijinal değildir. Köprüde yer alan yaklaşık 30'a yakın heykel ve heykel grubu 17. ve 18. yüzyıllarda eklenmiş, fakat zamanla hava koşulları, kirlilik ve nehrin etkisiyle ciddi bir şekilde yıpranmıştır. Bu nedenle 20. yüzyıldan itibaren orijinal eserler korunmak üzere müzelere taşınmış, köprünün üzerine ise onların birer kopyaları yerleştirilmiştir. Ördeklere bak. İsa'nın çarmıha gerilişi sahnesi. Karşıda da İsa'nın çarmıhtan indirilişi sahnesini görüyoruz. Şu an Charles Köprüsü üzerindeki en dikkat çekici noktalardan biri Saint John heykeline gidiyoruz. Rivayete göre Saint John, kralın eşinin sırlarını açıklamayı reddettiği için işkence görerek Vltava Nehri'ne atılıyor ve bu yüzden sır saklamanın azizi olarak anılıyor. 1683 yılında yapılan bu bronz heykelin altındaki kabartmalara insanların dokunmasının şans getirdiğine ve bir gün yeniden Prag'a dönmeyi sağladığına inanılıyor. Bu yüzden burası köprünün en çok ziyaret edilen noktalarından biri. Neden şimdi dokunuyoruz? Bir sürü insanın enerjisi var. Hani çok insan bir yere gittiğinde veya güzel enerjiler gönderdiğinde orada bir büyülü atmosfer olur. Bunlara dokunarak da aslında o enerjiyi bir nebze alıyoruz. Köprü üzerindeki bu heykel, turistlerin Osmanlı heykeli olarak bildiği en dikkat çekici eserlerden biri. 1714 yılında yapılan heykelde zincire vurulmuş Hristiyan esirler ve bir Osmanlı figürü görülüyor. Üst
bölümde ise geçmişte Osmanlı topraklarında esir düşen Hristiyanları fidye ödeyerek kurtarmasıyla bilinen Trinitarian tarikatının kurucuları yer alıyor. Bu eser Avrupa'nın Osmanlı'ya bakış açısını yansıtan en dikkat çekici heykellerden biri olarak kabul ediliyor. Şimdi Prag sokaklarının en meşhur tatlılarından biri olan Tridenlik yemeğe gidiyoruz. Birçok kişi bunu Çek tatlısı sanıyor ama kökeni aslında Macar kültürüne dayanıyor. Hamur özel bir silindire sarılıyor, ateşte çevrilerek pişiriliyor ve üzerine şekerle tarçın ekleniyor. Özellikle sokakta yürürken gelen tarçın kokusunu her yerde hissediyorsunuz. Son yıllarda içine dondurma, çikolata ve meyve koyarak bayağı turistik bir tatlıya dönüştürmüşler. Number one, number four, and Çok zor. Ben bunu nasıl yenecek vallahi bilmiyorum. Çikolatalı güzel. Bence bunu kremasız yemek mantıklı. Kremasını beğenmedim. Ama kremasının üzerine çikolata güzel oldu. Sadece çikolatalı tarzda almak mantıklı. Değil mi? Çekiyoruz zannettim ama çekememişiz. İçinde çikolata var. Çilekli aldık biz. Bir kişiye çok fazla, çok büyük. Evet. Buraya geldiğinde mutlaka denemeniz gerekiyor. Buranın meşhur zaten sokak başında bunu satan dükkanları göreceksiniz. İlla ki almak isteyeceksinizdir. Alırsanız rahat yiyebilmeniz açısından sade olanları tercih edebilirsiniz. İçi böyle hamur. Ama hamuru güzel. Ben de şu izlenimi bıraktım. Ben çocukken paskalya çöreğini çok severdim. Böyle tatlı tuzlu arası olur o çörekler ve güzel mağuş bir tat bırakır insanın ağzında. Ben de onu bıraktım. Böyle bir de dağılıyor. O anlamda güzel şey olarak. Ama wow. Bilmiyorum. Evet, güzel bir tatlı mı? Güzel bir tatlı.
karşılığı bir kişi 300 kron. Ve bir içecekte ücretsiz. Büyük ihtimalle şöyle kıyafetler falan giyiyoruz herhalde içeri girdiğimizde. Evet. Değişik bir deneyim olsun isterseniz buraya gelebilirsiniz. Bizi almayalım. Biz sıcaktan yanayız. Evet, bilgi olsun diye burayı da paylaşmış olalım. Yolumuza devam edelim. Şu an yemek yemeyeceğiz ama Charles Köbüksü'nün restoranı varmış. Orayı da bir görelim istedik. Hem de sizlere gösterelim istedik. Yemekler buradan menüden güzel gözüküyor. Böyle köprü manzaralı güzel bir restoran. Bakalım çekimimize izin verecekler mi? Bugün farklı bir rota izliyor olmamıza rağmen merkeze doğru yürürken daha önce planlamadığımız etkileyici bir yapı dikkatimizi çekti. Meydanın tam ortasında yükselen bu tarihi yapıya biraz daha yaklaşınca buranın Prag'ın en önemli barok eserlerinden biri olan Aziz Nikolas Kilisesi olduğunu fark ettik. Şimdi birlikte bu görkemli yapıyı yakından görelim. Şimdi Prag'da Saat Kulesi'nin o tarafa ilerlerken St. Nicholas Kilisesi'ni gördük ve içeri girmek istedim. Kiliseleri, bütün mabetleri tabii ki çok seviyorum. Ben sanat tarihi okuduğum için özellikle kiliselerde ilgimi çekiyor. Neden? Çünkü sanat tarihiyle İncil o kadar iç içe geçmiş bir şey ki. Neden derseniz İncil'de bütün öğretiler, bütün o inanç sistemini kiliselerin duvarlarında, heykellerde, her tarafta görebiliyorsunuz. O da insanı gerçekten çok cezbediyor. İnsanlar eğitimsizken insanlara bir şeyleri öğretebilmek adına kiliselerin duvarlarına İncil'in sahnelerini veya işte heykellere İncil'in sahnelerini yapmışlar. Şimdi bu kiliseye girdiğimizde de aynı şeyi görüyoruz. Baktığınızda duvarlarda tahtta oturmuş İsa'yı görüyoruz ve onun üzerinde de farklı sahneler var. Evet, bir hikaye hep aynı şekilde resmedilmiyor. Tabii ki farklı şekillerde resmediliyor ama özde aynı hikayeyi anlatıyor ve çeşitli zenginliklerle insanlara bu sunuluyor bence. İnsanlara resmederek, göstererek öğretilmesi beni her zaman çok cezbetmiştir. O yüzden ben sanatın Hristiyanlıkla çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Otelimizin yanında böyle baget ekmeğinin içerisine farklı seçenekler sunan bir böyle kafe gördük. Birçok yerde de bu kafelerden varmış. Bakalım nasıl dedik, hani böyle atıştırmalık bir şeyler yiyelim. Ben peynirini aldım. Çok güzel. Ahmet etini aldı.
Onun da güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle içi. Sıcak. Soğuk da isteyebilirsiniz. İstediğiniz gibi hazırlıyorlar. Çok güzel. Ve ne kadar tuttu? İkisi 258 kron tuttu. Diğer yediğimiz yemeklere göre çok uygun ve gerçekten de tadı çok güzel. Afiyet olsun. Vltava Nehri kıyısında tarihi dokunun içinde bir anda dikkat çeken sıra dışı bir yapı. Dans eden ev. 1996 yılında savaşta hasar gören bir binanın yerine inşa edilmiş ve şehrin yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olmuş. Bina iki farklı formdan oluşuyor. Biri düz ve sabit, diğeri kıvrımlı ve hareketli. Bu iki form birlikte uzaktan bakıldığında sanki dans eden iki insanı andırıyor. İçerisinde ağırlıklı olarak ofisler var. Üst katta nehir manzaralı restoran ve teras bulunuyor. Alt katlarda zaman zaman sergiler ve zemin katta kafe alanı yer alıyor. Bugün Prag'ın en bilinen modern mimari simgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Dans eden eve gelip dansımızı yaptık. Bence çok kötü bir mimari. Çok özür diliyorum. Evet, burası meşhur ama. Nazım Hikmet Kafesi olarak bilinen Kavarna Slavia Kafe'ye geldik. Nazım Hikmet yazılarını genelde buraya geldiğinde bu kafede yazıyormuş. Biz de içeriye gireceğiz. Girmeden böyle bir dış görüntüsünü sizlere de göstermek istedik. Gelmek isterseniz aklınızda olsun. Kavarna Slavia Nazım Hikmet Kafesi olarak biliniyor. Nazım Hikmet'i yad edelim. Of, güzel gözüküyor. Bakalım nasıl Nazım Hikmet'in geldiği kafede yemeğimizi yemeye karar verdik. Ben ördek eti istedim. Ahmet şinitsel, dana şinitsel aldı. Derisiyle yapmışlar ördeği. Çok güzel ama ben ördek çok seviyorum. Şöyle bakayım. Kırmızı lahana. Bunu da değişik bir şekilde marine etmişler. Bu da güzel bence. Bu da Brüksel lahanası.
Çok beğendim. Bunlar da patates. Patatesi de değişik yapmışlar. Bunun da tadına bakalım. Muhteşem bir yemek olacak benim için. Çok lezzetli. Prag'ın merkezinde bulunan Palladium AVM, özellikle tax free işlemleri için turistlerin tercih ettiği noktalardan biri. Eğer belirli bir tutarda alışveriş yaptıysanız, aldığınız ürünlerle birlikte buradaki tax free ofislerine gelip ürünlerinizi göstererek onay işlemlerini tamamlayabiliyorsunuz. Böylece havaalanında ürünleri tekrar göstermek zorunda kalmadan sadece son işlemi yapıp zarfı ilgili kutuya bırakmanız yeterli oluyor. Her yol yeni bir hikaye saklar. Bir sonrakinde görüşmek üzere.